İslam'ın ortaya çıkışı konusunda genel olarak 3 yaklaşım var. Birincisi ilahiyatçıların yaklaşımı, ikincisi aydınlanma düşünürlerinin yaklaşımı, üçüncüsü de benim doğru olarak saptamış olduğum toplumsal siyasal koşulları dikkate alarak dinleri izah etmek isteyen yaklaşım. İlahiyatçıların yaklaşımı şöyle, onlara göre Tanrı bir kitap indirmiştir peygambere ve dinler bu şekilde ortaya çıkmıştır. Şimdi tabi burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Özellikle İslam ülkesi için söylüyorum. Tanrı'nın kelamı, indirdiği kitap Arapça. Allah neden yalnızca Araplara kitap gönderiyor? Yani diğer halkları niye dikkate almamış? Hani diyelim Yahudileri dikkate almış, Hristiyanları da dikkate almış ama onun dışında bir sürü halklar var. Allah niye bunlara kitap indirmemiş? Aydınlanmacıların yaklaşımı, yani Avrupa'daki aydınlanmacılar dini esas olarak cahillikle izah ediyorlar. Bu yaklaşımın eksik olduğunu özellikle Alman düşünürleri, Alman filozofları ortaya koydular. Çünkü aydınlanmacılar dinin toplumsal bir olgu olduğunu, belli bir toplumsal koşulların ürünü olduğu gerçeğini dikkate almıyorlar. Şimdi İslam'ın ortaya çıkışı konusunda üçüncü yaklaşım ise sorunu toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal açıdan ele alan yaklaşımdır. Şimdi burada bu yaklaşım çerçevesi içerisinde 3 düşünürün İslam'ın ortaya çıkışı ile ilgili görüşlerini kısaca özetlemeye çalışacağım. Bunlardan, yani bu 3 düşünürden biri İskoçyalı Montgomery Wood denilen ve uzun yıllar İslam üzerine çalışmış olan bir düşünür. İkinci olarak da Alman Marksisti August Bebel'in Hazreti Muhammed ve Arap Kültürü adlı kitabında dile getirdiği bir görüş var. Ona kısaca değineceğim. Üçüncü olarak da Hilmi Ziya Ülken'in İslam'ın ortaya çıkışı konusunda ileri sürmüş olduğu görüşe değineceğim. Şimdi Montgomery Wood soruna toplumsal ekonomik açıdan yaklaşıyor. August Bebel genellikle kültürel ve coğrafi açısından yaklaşıyor. Hilmi Ziya Ülken ise siyasal açıdan yaklaşıyor. Bu her üç görüş bana göre gerçeğin bir bölümüne yansıtmaktadırlar ve doğrusu bu üç görüşün sentezini yapabilmektir. İslam'ın ortaya çıkmasını toplumsal koşullarla izah eden Montgomery Wood'un görüşünü bir bakalım ne diyor bize, ne anlatıyor bize. Montgomery Wood'un İslam'ın Avrupa üzerinde etkileri adlı ilginç bir çalışması var. Ben onu Almancadan okudum. Yani Watt esas olarak İslam dünyasının Avrupa üzerinde önemli etkileri olduğunu dile getirmeye çalışıyor. Peki ama İslam'ın doğuşu konusunda ne diyor Montgomery Watt bize? Ona göre Mekke'de önemli bir ticari kriz yaşanmıştı İslam çıkmadan önce. Üstelik bu ticari kriz Arap kabileleri arasındaki savaşlardan dolayı daha da şiddetli bir hale geliyordu. Ona göre işte Muhammed bu Arap kabilelerini bir araya getirmeyi başaran insandır. Her kabile kendi inancına sahip olursa, kendi kuralını diğerlerine dayatırsa burada bir birleşme mümkün olmaz. Dolayısıyla var olan kabilelerin kurallarının, inançlarının dışında üstte olan bir inanç sistemi getirilmesi gerekiyordu. İkincisi de bunu getirecek insanın karizmatik ve aynı zamanda otoriter bir kişiliğin olması gerekiyordu. Mekke dönemi İslam'ın genellikle daha homojen olduğu bir dönem.
Orada inanç ve imanın ön planda olduğu bir dönem. Fakat Mekke'den Medine'ye geçişte artık orada bir devlet kurmaya başladığı andan itibaren hukuk gündeme geliyor, siyaset gündeme geliyor. Çünkü kurulan bir devlet bir hukuk, bir siyasal anlayış getirmek durumunda. İslam aslında başından itibaren siyasal, hukuksal bir fonksiyona sahip. Dolayısıyla günümüzde kullanılan siyasal İslam deyimi çok doğru değil. Çünkü İslam başından beri siyasal bir örgütlenme. Marksist yazar ve politikacı düşünür Auguste Bebel, Hazreti Muhammed ve Arap kültürü başlığı altında bir kitap var. Galiba Türkçe'ye de çevrilmiş bir kitap. Ona göre İslam kültürü Orta Çağ'da özellikle antik Yunan felsefesini inceleyerek, okuyarak Avrupa Rönesansı'na zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla Avrupa uygarlığı üzerinde belli bir etkisi vardı. Bu anlamda İslam dininde insanlığa bir katkısı olmuştur diye çok objektif bir saptama yapar. Hatta ona göre Orta Çağ'da İslam Hristiyanlığa göre daha hoşgörülü bir dindi. Hristiyanlık daha katı, daha hoşgörüsüz bir dinken Auguste Bebel'e göre Orta Çağ'da Müslümanlık daha hoşgörülüydü. Müslümanlık giderek hoşgörüsünü yitirdi. Fakat bu hoşgörüsünü yitirmesinin asıl nedeni Hristiyanların Müslüman ülkelere düzenledikleri Haçlı seferlerinden sonra İslam dini fanatik ve dogmatik olmaya başladı. İpek yolu üzerinden gelen ticaretin İslam ülkelerinde belirli bir zenginlik yaratması o dönemde İslam kültürüne belirli bir zemin hazırlamıştır. Auguste Bebel tabi İslam dininin ortaya çıkmasını hem belli bir ölçüde coğrafyaya hem de o halkların kültürüne dayanarak izah eder. Burada mesela cin ve perilerin başka dinlerde olmadığını, İslam'da olduğunu söyler ve bunu da şöyle izah eder. Çünkü çölde gündüz yakıcı olduğu için hayvanlar çıkmazlar. Gece olduğu zaman artık orada bir sürü ulumalar, bir sürü sesler ortaya çıkar ve bunlar İslamcılar tarafından diyor cin peri olarak yorumlanmıştır diye bir açıklama getiriyor. İster katılalım ister katılmayalım. Diyor Arap ülkeleri başka ülkelere gidip fethettiler. Fakat fethettiği ülkelerde orayı yönetecek Arap nüfusunun sayısı az. Dolayısıyla oralardaki yönettiği ülkelerde Arapların yönetici olabilmesi için nüfus sayısının artırılması gerekiyordu. Dolayısıyla nüfus sayısının artırılması gerektiği meselesi Araplarda 4 kadınla evlenme meselesini doğurmuştur. Son derece önemli bir şey söylüyor. Onu burada okumak istiyorum. Dinlerin yani İslam'ın da ilk dönemde olumlu bir rolü olsa da her dinin eninde sonunda insanlığın gelişen maddi ve kültürel gereksinimleriyle çelişkiye düşecektir ve gelişmenin önünde engel olmaya başlıyor. Şimdi de gelelim Hilmi Ziya Ülken. O ise İslam'ın doğuşunu siyasal nedenlere dayandırıyor. Şöyle diyor, İslam'ın doğmasını mümkün kılan şartlardan biri o dönemde Doğu Roma'nın Bizans ve Sasani imparatorlukları gerilemeye başladığı için İslam gelişme olanağına sahip oldu. Eğer onlar gerileme içerisinde olmasaydı İslam gelişmeyebilirdi diye bir saptamada bulunuyor. Yani burada kısaca üç düşünürün görüşlerini özetledik. Şimdi bir önemli konu var. Ona da kısa değinip bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Nedir o da önemli konu? Tüm dinler genellikle ilk kurulduğu dönemde halkın ve toplumun desteğini alırlar. Şimdi soru şu. Niçin halk bu dinlere ilk dönemde destek verir?
ilk dönemde destek verir. Bu konuda 3 neden gösteriliyor çeşitli kitaplarda. Yani ilk neden şu: yeni kurulan bir devlet o devleti koruyacak insanlara da ihtiyaç duyar. Çünkü yeni kurulduğu için karşı düşmanlardan gelecek saldırılar vardır. O saldırılara karşı insanları kazanması gerekiyor. Tabii bu kazanma yalnızca ideolojiyle, imanla değil, onlara maddi olanaklar sağlayarak oluyor. İkinci neden, yani halkların bu dinlere destek vermesinin ikinci nedeni, bu dinlerin hep gelecek günler vaat etmesi, öteki dünyada cennete gidecekleri, ölüm korkusunu yaşayan insanların ölüm korkularına cevap olmaya çalıştıkları için de ilk dönemde destekliyorlar. Halkın desteğini almasının üçüncü nedeni ise peygamberlerin öğütleridir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.